Selamlar. Bu videoda sosyal kaygı üzerine konuşalım ve birlikte sorgulayalım. Sosyal kaygı, sosyal anksiyete veya sosyal fobi dediğimiz zaman aslında tanımını biliyoruz. Kişinin insan ilişkilerinde zorlanması en genel tabiriyle. Yani heyecanlanması, elinin ayağının titremesi olabilir, yargılanacağından korkması olabilir, rezil olma korkusu olabilir. O yüzden insan ilişkilerine, insanlara kendisini mümkün olduğunca kapatıp o güvenli alanda kalmayı tercih etmiş olabilir. Tabii ki sosyal anksiyete, sosyal fobi dendiği zaman böyle çok fazla büyük bir şeymiş gibi geliyor. Halbuki bütün insanlarda o ya da bu şekilde belirli konularda böyle kaygılar, korkular olmuş olabilir. Yani bu aslında çok insani. Önce bunu söylemekle başlayayım. Ben de insanlar tanıdım. Belirli bir makamda, belirli bir tecrübe sahibi. Ama o da ilk kez yaptığı bir şey varsa kaygılanabiliyor, korkabiliyor, insanların onu eleştirmesinden çekinebiliyor, o da heyecanlanabiliyor. Yani bu insanları da mükemmel sanmayın, bu insanlar da böyle bir şey yaşamıyor diye düşünmeyin. Bizler belki küçükken çok fazla onu yapma, şunu giyme, bunu söyleme, o ne der, bu ne der diye büyüdük. Ben açıkçası böyle büyüdüm arkadaşlar, birçoğumuz gibi. Yani bizim bu aslında birazcık kültürümüzde de var. Rezil olmayalım, yanlış yapmayalım, hata yapmayalım, insanlara karşı dikkatli olalım gibi kodlanmalarımız var. Veya bu sonradan da olmuş olabilir. Yani beynin mutlaka gördüklerinden, duyduklarından, yaşadıklarından kaynaklı olarak oluşturduğu bir güvenli alan var arkadaşlar. O güvenli alanda kalınca insanlarla iletişim de minimuma iniyor ve herhangi bir risk almamış oluyorsunuz. Yani rezil olmamış oluyorsunuz örneğin ya da birisi sizin hakkınızda kötü bir şey düşünmemiş oluyor veya iletişimde zorlanıyorsanız hiç o topa girmemiş oluyorsunuz ve o güvenli alanda kalmayı öğreniyorsunuz. Bunu yaptıkça, davranışlarla düşünceyi besledikçe yani rezil olma korkusu geldi, ben kendimi geri çekeyim, güvenli alanımda kalayım, hiç o riske girmeyeyim diye bir davranış gösterdiğiniz zaman bu aslında pekişiyor. Beyin diyor ki demek ki bu bir mesele, yani demek ki bu doğru. Orada tehdit var sanıyor, tehlike var sanıyor ve sizi daha çok güvenli alanda tutmaya çalışıyor beyin. Aslında yine sizi bundan korumaya çalışıyor. Yani rezil olmanızdan ya da heyecanınızın artmasından, aşırı stres olmanızdan beyin sizi korumaya çalışıyor. Davranışlarla da pekişince bunun aslında sağlamasını yapmış oluyor. Ama bir yerde mutlaka böyle kodlanmış oluyorsunuz. Yani bu güvenli alanı öğrenmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Yapınızda olabilir mi? Tabii ki olabilir. Ama ben bunun büyük oranda küçüklükten başlayarak yetişme tarzından, ailenizin, çevrenizin, kültürel kodlanmaların etkisiyle oluştuğunu düşünüyorum. Veya sonradan yaşadığınız deneyimlerden sonra, örneğin iş hayatına girdiniz, orada bir şey yaşadınız, böyle çok utanacağınız, sıkılacağınız bir şey yaşadınız diyelim. Bu öğrenmişlikle, bu kodlanmayla sonradan oluşabileceğini düşünüyorum. Yani özetle küçüklüğünüzden beri olabilir veya bir takım deneyimlerden sonra ortaya çıkmış olabilir, sonrasında beslenmiş olabilir. Biz aslında nedenlerle çok fazla ilgilenmiyoruz arkadaşlar. Çünkü neden? Beyin eğitilebilir bir organ arkadaşlar. Beyninizi yönlendirebilirsiniz, eğitebilirsiniz. Bakın bu bizim için çok büyük bir avantaj. Yani beyin bir şeyi öğrendi ya, o değişmeyecek diye bir şey yok. Biz beynimizi, algılarımızı olması gerektiği yönde değiştirebiliriz, dönüştürebiliriz, eğitebiliriz, yeniden öğretebiliriz. Bunu yapmak için önce bizim farkına varmamız gerekiyor. Nasıl farkına varacağız? Örneğin bu videoda size söylediklerimle sizin beyninizde belirli kapılar açılabilir. Bazı şeylere ışık olabilir. Benim söylediğim veya söylemediğim şeylerle siz bunu sorgulayabilirsiniz. Siz de mantık yürütebilirsiniz. Yavaş yavaş olması gerektiği şeyi beynimize öğreterek biz bunu değiştirebiliriz. Bu dediğim gibi bizim için çok büyük bir avantaj gerçekten. O yüzden bu değişmez diye düşünmeyin lütfen. Bu benim üzerime yapıştı kaldı falan, böyle bir şey düşünmeyin. Siz bunu değiştirip de gidip insan içinde ulu orta bağırmayacaksınız belki. Bunu yine yapamazsınız ama sizi böyle çok kısıtlayan, çok fazla güvenli alan oluşturan, çok fazla elinizi ayağınızı insanlardan çekmenize neden olan durumları sıra sıra aşabilmeniz mümkün. Yani o yüzden aileden mi geldi, çevreden mi geldi vesaire, bunların çok bir önemi yok arkadaşlar. Biz çözüm odaklı gideceğiz, sorgulayacağız ve çözüme bakacağız. Peki bu sosyal kaygı dediğimiz durum sadece belirli insanlarda mı var? Hayır arkadaşlar, böyle bir şey yok. Benim de zaman zaman sosyal kaygı duyduğum konular oluyor. En basit örneği YouTube kanalım ve YouTube'da çektiğim ilk video. İlk video beni gerçekten çok zorlamıştı arkadaşlar. Çok heyecanlanmıştım, ellerim terlemişti, çok kendimi kasmıştım. Hatta birkaç kere tansiyonum da yükselmişti. Ve ben o ilk videoyu çekene kadar aslında başka videolar da çektim ve hiçbiri olmamıştı.
Ben burada eğer şunu yapsaydım. Aman benim sosyal anksiyetem mi var acaba? Bir fobim mi var? Ben bunu yapamayacağım galiba deseydim. Bu düşünceye sorgusuz sualsiz hizmet etseydim kanala video yükleyemezdim arkadaşlar. Aynı şekilde insanların içinde de video çekemem mesela. Yani birisi benim yanında otursun ben rahat rahat video çekemem. Bu ve bunun gibi örnekleri size kendi hayatımdan da çokça verebilirim. Eskiden ben de insanlarla iletişim kurmakta çok zorlanıyordum. Belirli bir yaşa kadar devam etti bu. Kendimi ifade edemediğim, heyecanlandığım, insanların karşısına çıkmak istemediğim veya çıkmadığım dönemler çok fazla oluyordu. Tabii ki bu zamanla azaldı. Yani ben hiçbir zaman bunu sosyal anksiyete diye isimlendirmedim. Böyle isimlendirince zaten 1-0 yenik başlıyorsunuz. Yani ortada çok büyük bir sorun varmış gibi bir algı oluyor beyin için. Peki bu durum nasıl değişebilir? Biz neler yapabiliriz? Hemen çözüme gelelim. Beynimize ortada çok büyük bir tehlike olmadığını öğretmekle başlayacağız arkadaşlar. O yüzden öncelikle gülümsemekle başlayacağız. İnsanlarla karşılaştığınızda gülümseyeceksiniz arkadaşlar. Lütfen gülümsemeyi yabana atmayın. Gülümsemek güzel bir iletişim başlatmada ilk adımdır bana göre. Karşı tarafa saygı duyduğunuzu, karşı tarafla iletişim kurmaya başladığınızı, sizden karşı tarafa bir zarar gitmeyeceğini anlatan en güzel başlangıçtır gülümsemek. Peki nereden başlayacağız? Kime gülümseyeceğiz? Örneğin markete gittiniz, alışveriş yaptınız, kasiyere gülümseyeceksiniz. Okulda yanınızda sıra arkadaşlarınız var, onlara gülümseyeceksiniz. İş arkadaşlarınız var, onlara gülümseyeceksiniz. Sabah kalktınız, aileniz var evde, eşiniz, çoluğunuz, çocuğunuz var, onlara gülümseyeceksiniz. Biz gülümsemekle başlayacağız arkadaşlar. Gülümsemek sadece karşı taraf için değil, bizim en başta kendimiz için yaptığımız bir şey. Neden? Beynimize her şey yolunda, bir tehlike yok mesajı verecek. Bu zaten alışkanlık haline gelecek sizde. Yaptıkça telkin etkisiyle bir alışkanlık olmuş olacak ve sizin karakterinizle de bütünleşmiş olacak. İkinci aşamada ise selam vereceğiz. Nasıl vereceğiz? Yine tanımadığımız birine, yoldan geçen birine veya sokakta bir esnafa, alışveriş yaptığımız kişiye hiç fark etmez. Ailemize, arkadaşlarımıza, çevremize selam vermekle başlayacağız. Ortada bir şey olmasına gerek yok. Yani o kişinin size bakmasına, onun da size gülümsemesine, onun da size selam vermesine gerek yok. Bunu neden söylüyorum arkadaşlar? Karşılık bekleyerek yapmayın bunu. Biz bunları önce kendimiz için yapacağız. Tamam mı? Lütfen bunu unutmayın. Karşılık gelsin veya gelmesin. Biz üzerimize düşeni, yapmamız gerekeni yapacağız arkadaşlar. Karşı tarafın bir önemi yok. Bir ortama girdiğinizde gülümsediniz, kolay gelsin diyebilirsiniz, merhaba diyebilirsiniz. Nasılsınız diye sorabilirsiniz. Bir kafeye gittiniz, sipariş vereceksiniz. Önce gülümseyebilirsiniz. Merhaba, kolay gelsin, nasılsınız diyebilirsiniz. Ne alacağınızı bilmiyorsanız bana ne tavsiye edersiniz diyebilirsiniz. Bunları türetebiliriz arkadaşlar. Uyandınız, ailenize selam vereceksiniz. Nasılsın diye hal hatır soracaksınız. Örneğin çevrenizde kim varsa, kimi görüyorsanız önce gülümsemekle, sonra selam vermekle, hal hatır sormakla başlayacağız. Ama ben heyecanlanırım, ama ben kendimi ifade edemem, ama dilim sürçer, ama dilim dolanır, ama konuşamam. Bu ve benzeri düşünceler gelecek arkadaşlar. Sonuçta bu zamana kadar kaldığınız güvenli alandan, sözde güvenli alandan çıkmaya başlıyorsunuz. Bunu değiştirmeye başlıyorsunuz. Bu düşüncelerin gelmesi çok normal. Siz buna rağmen önce gülümseyerek, sonra kısa kısa sohbetler ederek, heyecanlansanız bile bu düşüncelere rağmen bunu yapacaksınız arkadaşlar. Yapamam diye bir şey yok. En fazla ne olabilir ya? Bir gülümsemenin, bir selam vermenin kime ne zararı var arkadaşlar? Tamam belki vücudunuz bir tepki veriyor, belirti veriyor olabilir. Ama bu zamana kadar böyle öğrendiği için zaten belirti veriyor. Bir tehlike var sandığı için belirti veriyor. Halbuki ortada bir tehlike yok. Yani birazcık burada hırslı olmaya ihtiyacınız var. Gerektiği yerde inatçı olmaya ihtiyacınız var. Beyninize bunu hatırlatacaksınız. Telkin alacaksınız ya. Tamam bu zamana kadar böyleydi. Ben insanlara selam dahi veremiyordum. Heyecanlanıyordum. Ama insanlar da zaten aynı korkuları, aynı kaygıları her an yaşıyor. Ben görmesem de bilmesem de yaşıyor. İnsanlar beni yargılasa ne olacak? Ben öyle mi olacağım? İnsanlara rezil olsam ne olacak? Beni yanlış değerlendirmiş olabilir. Hatalı yargılamış olabilir. Bu onun problemi arkadaşlar. Bu onun sorunu diyebilmeyi lütfen öğrenelim. O yüzden ucundan kıyısından davranışlarınızla bunu değiştirme yönünde adım atacaksınız. Pazara gittiniz. Yanınızdaki insana sorun. Hangisi iyi ya da tadı güzel mi ya da hangisi taze gibi sorular sorabilirsiniz. Hiçbir şey olmasa bile gülümseyebilirsiniz. Biz bununla başladık. Tabii ki gerisini getirmeye devam edeceğiz. Üçüncü aşamada tek başınıza etkinlik yapmayı öneriyorum arkadaşlar. Tek başınıza yürüyüş olur. Tek başınıza dışarıda, parkta ya da sahilde kitap alıp okumak olur. Ya da oturup gökyüzünü izlemek olur. Tek başınıza alışverişe gitmek, tek başınıza kafeye gidip oturmak. Yani tek başınıza yapabildiğiniz kadar etkinlik yapmayı ben öneriyorum.
Bakın inanılmaz faydasını göreceksiniz. Çünkü tek kalıyorsunuz değil mi? Tek kalınca ne olacak? Kendinizi ifade etmek zorunda kalacaksınız. Yani bir kafeye gideceksiniz, sipariş vereceksiniz öyle değil mi? Bir şey alacaksınız. Tek başınıza oturuyorsunuz. Belki gelip birisi bir şey soracak. Ya da yürüyüş yapıyorsunuz. Belki yine birisi gelip bir şey diyecek. Ya da yol tarifi soracak size. Bir diğer nedeni de kendinize olan özgüveninizin tazelenmesi. Tek başınıza yaptığınız etkinliklerde bunun muazzam katkısını göreceksiniz arkadaşlar. Lütfen bunu yapın. Her şey olabilir. Yani dışarıda yapabileceğiniz her türlü etkinlikten bahsediyorum. Sabahleyin şafakta mı kalkarsınız, koşu mu yaparsınız bilemiyorum artık. Kimseyle iletişim kurmadan gelseniz bile bu durum sizin özgüven algınızın değişmesini de sağlayacak. Kendinize olan güveniniz tazelenecek. İnsanlarla konuşmasanız bile onları görmeniz, onlara her gün maruz kalmanız, tanımadığınız insanlara maruz kalmanız sizin bu yönde adım atmanızı sağlayacak. Yani kendinizi lütfen eve kapatmayın arkadaşlar. 4. aşamada şunu yapacağız. İnsanlara güzel sözler, hoş sözler söyleyeceğiz arkadaşlar. İletişimimizi bu yönde geliştireceğiz. İltifat edeceğiz. İyi ki varsın diyeceğiz. İyi ki seni tanıdım diyeceğiz. Bana çok güzel şeyler katıyorsun diyeceğiz. Seni gördüğüme sevindim diyeceğiz. Bakın bunları söyleyeceğiz. İnsanlara bunları lütfen söyleyin. Bir doktora gittiniz. O kapıdan çıkarken hocam iyi ki varsınız deyin. İşiniz gücünüz rast gelsin deyin. İnsanlara lütfen iltifat edin ve hoş sohbet olun. Yani güzel sözler söyleyin. Güler yüzle konuşun. Güzel söz söylemede lütfen bonkör olun arkadaşlar. İyi ki varsın, sen olmasan ben bunu yapamazdım veya bunda zorlanırdım deyin. Bugün ne kadar şıksın deyin. Bugün saçın ne kadar güzel olmuş deyin. Bunları söyleyin. Size kalmasın bu bilgiler. Size en ufak bir katkısı olan insanlara iyi ki varsın demekten lütfen imtina etmeyin arkadaşlar. Bunu yaptıkça yine beynimizdeki o güvenli alan, hatalı güvenli alan algısını değiştirmiş olacağız ve insanlarla iletişimimizi geliştirme yönünde gerçekten etkili adımlar atmış olacağız. Sonraki aşamalarda bunu artıracağız arkadaşlar. Daha uzun sohbetler etmeye başlayacağız. Sorular sorabilirsiniz. Bir iş yapıyorsa o işe yönelik merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Tavsiyeler alabilirsiniz. Yani insanlarla sohbet ederken kaygı yaşıyorsanız, çok fazla heyecanlanıyorsanız, çok fazla yargılanacağınızı düşünüyorsanız veya utanacağınızı düşünüyorsanız, karşı tarafı çok fazla gözünüzde büyütüp de bunları hiç kimse yaşamıyormuş gibi düşünmeyin. Hepimiz bu dünyada misafiriz arkadaşlar. Gelip geçiciyiz. Hiç kimsenin, hiç kimseden bir üstünlüğü yok. Bunu unutmayın. İnsanlara göre şekil alıp da, insanları çok fazla gözünüzde büyütüp de kendinize kısıtlarsanız veya eve kapatırsanız, insanlarla iletişime kapatırsanız, bu yaşadığınız sizin hayatınız olmaz. Bu başkalarına göre şekil almak olur. Bu kendimize de haksızlık. İnsanlar sandığınız kadar gözünüzde büyütülecek varlıklar değil. Kim olursa olsun. İsterse bilim adamı olsun. İsterse başbakan olsun. Değil yani. Onların sizi yargılamasından korkuyorken belki karşı tarafta sizin onu yargılamanızdan korkuyor. Bunu bilemezsiniz. Burada saydığım adımları yavaş yavaş geliştirerek bunu dönüştürebilmeniz mümkün. Bu zaten aşama aşama gelişecek. Adım adım ilerleyecek. Sonra bir bakmışsınız ortada bu kadar büyütülecek bir mevzu bile yokmuş. Bir de arkadaşlar kendinizi mutlaka geliştirmeye çalışın. Hobiler edinin, rutinler oluşturun, planlar oluşturun. Örneğin kitap okuyabilirsiniz. Kitap okumak iletişiminizi, algılama kapasitenizi çok artıran bir şey. O yüzden lütfen günde yarım saat bile olsa hoşunuza gidebilecek bir kitabı ya da bir dergiyi okumaya çalışın. Hobileriniz olsun. Örneğin durumunuz varsa kursa gidebilirsiniz. Ya da ücretsiz olan etkinliklere katılabilirsiniz. Örneğin sabahleyin kalkıp yürüyüş yapılan ya da spor yapılan, yoga yapılan etkinlikler var ücretsiz. Bunlara katılabilirsiniz. Aslında fark ettiyseniz bunların hepsinin içinde insanlara maruz kalmak var. Yani onlarla iletişim kurmasak bile onların olduğu yerde bulunmak var. Bütün bu saydıklarımı yaparken lütfen hata yapma konusunda kendinize toleranslı olun arkadaşlar. Hatasız kul olmaz. Hepimizin hataları var. Önemli olan bu hataları bizim nasıl karşıladığımız ve bunlardan ders alıp almadığımızdır. Bir insan düşünün, hiçbir şekilde hatalarından ders almıyor, yüzü bile kızarmıyor. Bu insan belki ileride suç bile işleyecek arkadaşlar. Yani sizin hatalarınızdan ders almanız sizin insani yanınızı gösteriyor. Sizin bir şeylerden utanmanız, çekinmeniz sizin insani yanınızı gösteriyor. Demek ki öğrenmeye açıksınız bakın. Sadece birazcık esnek olmaya ve toleranslı olmaya ihtiyacınız var. Belki başkalarına karşı çok toleranslı davranıyorsunuz. Belki birisi hata yaptığı zaman ay niye hata yaptı diye düşünmüyorsunuz bile. Ama kendinizde hiçbir şey esneklik tanımıyorsunuz. Başkalarına tanıdığınız esnekliği kendinize tanımıyorsunuz. Birisi size gelip dese ki kayınvalidem bana şöyle davrandı, ben buna çok üzüldüm, geceleri uyuyamıyorum, Karadeniz'de gemilerim battı dese
Belki de diyeceksiniz ki aman ne önemi var, boş ver, salla. İnsanların ne söylediği senin için önemli değil. Yanlışı yapana o niye üzülmüyor, bırak o üzülsün diyeceksiniz belki. Ama kendinize dönüp baktığınızda bu esnekliği kendinize gösteremiyor olabilirsiniz. Aslında demek ki siz de esnek olabiliyorsunuz. Siz de bu açıdan bakabiliyorsunuz. Ya da siz de toplum içinde hata yapan birinin hatasını normal ve insani görüyorsunuz. Öyle değil mi? O nedenle yapamıyorum diye bir şey yok arkadaşlar. Biz başkalarına gösterdiğimiz toleransın onda birini kendimize göstereceğiz. Böyle başlayacağız. İnsan değişebilen ve dönüşebilen bir varlıktır. Siz topluluk önünde konuşma yapacaksanız bunu ilk seferde yapamamanız zaten çok normal. Zaten heyecanlanmanız, karşı tarafın ne düşüneceğini önemsemeniz zaten çok normal. Çünkü bir şekilde öyle kodlandınız ve beyniniz sizi bir şekilde korumaya alıyor. Acaba yapmasam mı diye bir düşünce getiriyor size. Kaygı, korku üretiyor. Ya da bu duygularla sizin daha dikkatli olmanızı sağlıyor. Daha iyi hazırlanmanızı sağlıyor. Bir sunum yapacaksınızdır insanlara karşı. Yeterli bir şekilde hazırlanamadığınızda o sunum yapamazsınız. Öyle değil mi? Orada heyecan olmasa, kaygı olmasa hiç kimse bir şeye hazırlanmaz ki. Zaten hiç kimse önlem almaz ve gereğini yapmaz. Bir şeyin ucundan tutmaya başladığınızda ve bunu geliştirmeye başladığınızda mutlaka zorlanacağınız durumlar olacak ama sizin başlatıp da geliştirdiğiniz şeyler sizin yanınıza kâr kalacak. Yani öğrendiklerinizle, tecrübelerinizle kaldığınız yerden devam etmiş olacaksınız. İlk kez yaptığınız bir şeyde belki çok heyecanlanacaksınız. Fakat sonraki aşamalarda gittikçe bu durum sizin davranışlarınızı etkilememiş olacak ve sizin için normalleşmiş olacak arkadaşlar. Heyecanı kötü bir şey olarak görmeyeceksiniz. Belki de bundan mutlu olacaksınız. Yani hiç heyecan olmasa da kötü, düşünsenize. Hiç heyecan olmazsa zaten salarız gider yani. Bir de arkadaşlar hiçbir şeyde sosyal kaygım olmayacak, bu kaygıyı yaşamayacağım diye bir şey yok. Yani örneğin ben size video çekerken tek olmak istiyorum. Yanımda birisi olsun istemiyorum. Yani bunu aşmaya çalışmıyorum. O yüzden her şeyi aşmaya çalışmanın bir anlamı yok arkadaşlar. Yani sizin belirli şeyleri belirli oranda değiştirmeniz bile sizin için aslında yeterli. Yoksa hiçbir şeyde benim sosyal kaygım olmamalı diye düşünürseniz nispeten zor olan taraflarla savaşmanıza neden olacaktır. O yüzden hiçbir şeyle savaşmadan zamana bırakarak, bu videoda saydıklarımı mümkün olduğunca yapmaya başlayarak çok fazla yol kat edebilirsiniz. Bütün insanların tek tip olması gerekmiyor arkadaşlar. Bütün insanların son derece özgüvenli, sosyal kaygısı olmadan kendini çok mükemmel ifade edebilen insanlar olması gerekmiyor. İnsanlar farklıdır. Farklılıklar güzeldir. Farklılıklar çeşitliliktir. Bizler insan olarak, toplum olarak birbirimizi zaten tamamlıyoruz. Benim de kendimi ifade edemediğim yerler var, kişiler var. Ben bir ustaya gitsem mesela derdimi anlatamıyorum. Yani bunlar yaşanıyor arkadaşlar. Bizler insanız, bunları yaşayacağız. Yani bakıyorum, yola ulu orta tükürüyor, çöp atıyor. Evli, ulu orta başkalarına yürüyor. Ulu orta iftira atıyor, ulu orta yalan söylüyor. Zerre yüzü kızarmıyor. Ulu orta şiddet uyguluyor. Zerre rahatsız olmuyor. Neden? Çünkü normalleşmiş. Bakın normalleştirmenin gücü. Çünkü algısında böyle bir şey sorun bile değil. Bu konuda bir duyarlılığı yok. Ama toplumla uyumlu halde yaşayan, etik kurallara, ahlaki kurallara uygun olarak yaşamaya çalışan insanlar sosyal anksiyete yaşıyor, evden çıkamıyor böyle. Bu adil mi arkadaşlar? Bence hiç adil değil. Bir tarafta adam suç işliyor, bir daha yapmasın diye korkutmak için ceza sistemi devreye giriyor. Ceza veriyorsun ki bak yapma, hani önlem al. Bir kork, yani bir gözün korksun, bir önlem al. Bunu bir daha yapma demeye çalışıyoruz. Diğer tarafta korkusundan korkuyor, kaygısından kaygılanıyor. İnsanlar iletişim kurmaya korkuyor. Sanki insanların çok büyük bir numarası varmış gibi. Bir tarafta korku vermeye çalışıyoruz. Bir tarafta olan hatalı algının ve bunun sonucunda ortaya çıkan korkunun değişmesi için uğraşıyoruz. Korkudan korkmamayı öğretmeye çalışıyoruz. Bunlar adil mi arkadaşlar? Yani sizin içinizde bir kötü niyet yoksa, bir art niyet yoksa, siz olması gerektiği gibi yaşayıp giden bir insansanız neden kendinizi eve kapatasınız ki? Neden bir şeylerden kendinizi kısıtlayasınız ki? Tam tersi böyle insanların daha çok toplumda ön plana çıkması gerekiyor. Tam tersi diğerinin afişe edilip onun yüzünün kızarması gerekiyor. Onun utanmasını sağlamak gerekiyor. Onun korkması gerekiyor. Onun yaptığının normal olmadığını anlaması gerekiyor. Siz bunu çok büyük bir şey sanıyorsunuz. Anormal bir şey sanıyorsunuz. Ve o güvenli alandan çıkamıyorsunuz. Diğer tarafta balkondan bir şey atıyor. Sigara izmariti atıyor. Sigara kutusu atıyor. Tükürüyor. Yani onların çekinmesi lazım ya. Onların yargılanmaktan korkması lazım. Onların heyecanlanması lazım. Demek ki ne algı? Demek ki sizin nasıl algıladığınızla bitiyor iş. Adamın zerre yüzü kızarmıyor ya. Adam evli. Yürüyor yani, tutamıyorsun adamı.
Belki de karşılıklı bu yapılıyor. Yani belki de o da normalleşmiş. Belki de eşi de bunu öyle kabul ediyor. İnsanların böyle şeyleri normal görmesi bunu normalleştirir mi? Hayır. Toplum içinde belirli etik, ahlaki kurallar vardır. O kuralların dışına çıkıyorsan tamam bunu anormal gör ve bunu değiştir. Ama sizin ne işlediğiniz bir suç var ne de bu kurallara bir aykırılığınız var. Başkaları ne diyecek, başkaları beni yargılayacak mı diye böyle kendinizle savaş haline giriyorsunuz. Bunların hepsi değişir. Zaten ben bu kanalda bir şeyleri gerçekçi bir şekilde sorgulayıp algımızı olması gerektiği yönde değiştirmeyi hedefliyorum ve başkalarının bizimle ilgili ne söylediğini, ne düşündüğünü gereksiz bir şekilde önemsemeyi, bıraktırmayı hedefliyorum arkadaşlar. Ben bırakamam, ben yapamam diye bir şey yok. Emin olun ben yaptıysam siz de yaparsınız. Ya da benden başkaları yaptıysa siz de yaparsınız. Kaldı ki kaç kişi yaptı. Olabilir, ilgilenmiyorum, ben insanım, heyecanlanabilirim, aklıma düşünceler gelebilir. Ben bunlarla savaşmıyorum. Telkinlerimi de kullanarak bu videoda söylediklerimi veya sizin düşünebileceğiniz, sizin akıl yürütüp bulabileceğiniz diğer şeyleri yerine getirmeye çalışın. Sonrasında göreceksiniz ki bu da değişebiliyormuş. İnsan kendisi istesin yeter ki değiştirebilir. Emek versin yeter ki değişebilir. Değişim farkındalıkla başlar. Bu video umarım sizin için farkındalığınızı sağlayacak bir video olmuştur. Lütfen şunu unutmayın. Herkes son derece konuşkan, son derece kendisini iyi ifade edebilen insanlar olmak zorunda değil. Toplumda her türlü insan olabilir. Çeşitlilikler güzeldir. Sessiz olmak, sessiz kalmak, kendinizi iyi bir şekilde ifade edememek bir anormallik değil, zaman zaman olabilecek, hepimizin yaşayabileceği şeylerdir. Herkes çok konuşkan olmak zorunda falan değildir. Toplum farklılıklarla güzeldir. Ne kadar çok farklılık varsa o kadar da çok fikir olabilir. Bu da asla kötü bir şey değildir. Bize düşen sadece toplum içinde belirli kurallarla ve ilkelerle yaşamaktır. Eğer psikolojik bir takım sıkıntılı süreçler yaşıyorsanız veya psikolojik dediğiniz fiziksel belirtiler yaşıyorsanız lütfen benim bütün yayınlarımı izlemeye çalışın. Bu bende yok, ben bunu izlemeyeceğim demeyin. Aslında her şey bir bütün. Bir şeyler aslında bir sonuç. Bunların bir de sebepleri var, bir duyarlı zemini var. Şahsen benim yaşadığım fiziksel şikayetler esnek olamamaktan, özellikle kendime karşı toleranslı olamamaktan, kendime değer verememekten, insanlara çok fazla anlam yüklemekten, insanların benim hakkında ne düşündüğünü, ne söylediğini çok fazla önemsemekten ve kontrolcülük gibi durumlardan geldi. Tabii ki sadece bunlar da değil. O nedenle bu taraftaki algılarımızı değiştirdikçe aldığımız sonuçlar da değişecek. Çünkü beynimizin verdiği tepki değişecek. Aile yapısı ve kültürel olarak çok şanslı bir toplumda değiliz belki. Ama dediğim gibi arkadaşlar beyin eğitilebilen ve öğrenebilen bir organ. Biz bu avantajı sonuna kadar kullanacağız. Tekrar görüşebilmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sevgiler.